Majesteleri Prens John Kemen'i, Hermannstadt'da görkemli bir şekilde yerleşmişti. Bu beyefendinin sevimli huyu, oburluğuydu. Devlet mekanizması çökmek üzereyken bile o masadan kalkmıyordu. Tüm danışmanları arasında aşçısı, her zaman en üstte yer alıyordu. Ve şimdi, onu akşam yemeğinde buluyoruz. Belediye binası, kendi kullanımı ve suitiyle dolup taşmaktadır. Avluda, sivri miğferli ve zırhlı askerler görüyoruz. Sakson hizmetçilerle neşeyle sohbet ediyorlar. Alman tüfekçiler, nöbet tutmaları gerektiği halde tüfeklerini kapı direklerine yaslamış, kaynaşmaya çalışıyorlar. Skülyinler bulaşık yıkıyor, dolu bardaklar havada yükseliyor. Macar havaları hızla yayılıyor ve biri, o müziğin coşkusuyla saçma ama neşeli bir dans doğaçlıyor, bir bacağı, anlamsız döngüler çiziyor havada. Macar korumaların heydukları ise farklı. Sarı dolmanlar, yeşil yüzeyler giymiş bu iri adamlar, duvara yaslanmış ikili üçlü oturuyorlar. Şarap kadehleri ellerine geçince küçümseyerek tek yudumda deviriyor, boş kadehi dostça uşaklara geri veriyor ve her geçene, her Tom, Dick ve Harry'e, kadeh sunmaya devam ediyorlar. Bu sırada baş aşçı, büyük güçlükle kalabalığı yarıyor. Etrafında dilekçe sahipleri toplanmış, prens yemek bitirince adalet arayacaklar. Ama şimdilik şarap, kızarmış et ve hamur işleriyle avunuyorlar. Kısacası, geldikleri şey dışında her şeyle. Yemekhane ve hanımlar artık yemek odasındalar. Neşeli bir hava hakim. Yemek çoktan uzamış ve daha da uzayacağı benziyor. Fransız gastronomisinin tüm başyapıtları Kemen'in ziyafeti için seferber edilmiş gibi. Doğanın üç krallığı, insan damağını gıdıklamak için sunulmuş. Epiküryan zevkin icat ettiği her türlü incelik, Lucullus'tan Galya gurmanizmine uzanan her şey, burada bolca mevcut. Her türlü yerli ve yabancı şarap var, sanatsal oyma ve muhteşem renkli Venedik kadehleri, devasa gümüş soğutucular, açık gümüş tabaklarda nadir avetleri. Adları Macar dilinde söylenemeyen şeffaf, gül renkli, titreyen jeleler, şeker kamışında korunmuş Hint meyveleri, horoz taraklarının ragautları. Gizemli görünümlü salyangozlar, gözü eğlendiriyor ama damağın ne yapacağını bilmediği türden. Devasa ıstakozlar ve harika şekillerde sunulan deniz ürünleri var. Fazla yemiş adamların ancak hayal gücüyle zevk alabileceği yemekler, tövbekar bir adamın yiyeceği türden yemekler. Tamamen turba karaciğerinden yapılmış pastalar, misafirlerin önündeki küçük gümüş ruh lambalarında bizzat haşlayabileceği pembe kuğu yumurtaları. Bunların yanı sıra, sayısız başka harika tabaklar. Hiçbir şey unutulmamış. Mevcut misafirlerin 6 katına yetecek kadar bolluk var ortada. Punch Royal'dan Polonya birendisine kadar her damağa uygun baharatlı içecekler de hazır. Her misafirin arkasında küçük bir paze duruyor. Baş çevrildiği anda bir tabağı kaldırıp yerine temizini koyuyor. Prensin sandalyesinin arkasında ise, Kont Ladislaus Kısaki'nin oğlu duruyor. Bir oğlun prense bu görev pozisyonunda hizmet etmesi, büyük bir ayrıcalık sayılıyor. Ve prensin kadehi sık sık dolduruluyor. Transilvanya ziyafetleri, beylerin birbirlerini masanın altına içirerek bitirdiği bahislerle meşhurdu. Böyle ziyafetlerde John Kemen'in eşi yoktu. Şimdi de cesur ruhları, her zamanki gibi meydan okumaya davet ediyor. Ama misafirlerin büyük kısmı daveti reddediyor. Sadece 3 kişi prensin meydan okumasını kabul etti. İlki, Alman paralı askerlerin lideri Wenzinger, iri kemikli, başı tıraşlı, parlak mavi gözlü, boynu hafif eğri ve kaşları neredeyse görünmez gri bir adam. İkincisi, Szekler'in başkaptanı Paul Bell'di. Ciddi, yakışıklı, yüksek alınlı, samimi görünümlü biri. Aldığı şarap, ince gözlerine hafif bir parıltı veriyor, sessiz dudakları yarım bir gülümsemeyle ayrılıyor. İçki ona başka bir etki bırakmıyor. Üzerinde sade bir sarı dolman, belinde kırmızı gümüş kabartmalı bir kuşak var, beyaz yakası koyu mavi mendilinin üzerine taşıyor. Saçları ortadan ayrılmış, arkaya taranmış, omuzlara uzun dalgalar halinde düşüyor. Karşısında oturan ise, Denis Banfi, Klausenburg'un Lord Lieutenant'ı, 3. rakip. Orta yaşlı, geniş omuzlu, kibirli görünümlü, aristokratik yüzünde vahşi bir sertlik taşıyan biri. Kalın siyah sakalına hiç jilet değmemiş. Koyu kestane saçları alnında spiral kıvrımlar oluşturuyor, omuzlarından zengin bukleler halinde aşağıya akıyor. Yuvarlak yüzü zaten kırmızı, ama şarap, onu her zamankinden çok daha da kırmızılaştırmış. Parıldayan gözleri meydan okurcasına etrafa bakıyor.
Konuştuğunda çift çenesini okşuyor, boynunu bir yana kıvırıyor ve keskin, sinir bozucu bir tonla konuşuyor, kibirli başını geriye fırlatıyor, her kelimesinde derin bir küçümseme var, büyük mor dolmanı emaye düğmeli, üzerinde kısa, ağır, beyaz ipek bir tabart, kolları dirseklere kadar kesilmiş, kuğu tüyleri ve yakutlarla süslü. Altın şövalye kemeri omzuna, umursamaz bir efendilik edasıyla atılmış. Masanın başında John Kemeni oturuyor. İki yanında Beldi ve Banfi. Kemeni, Batı ile sık sık temas halinde olmasına rağmen Doğu kostümünü tercih ediyor. Kısa kesilmiş saçları, uzun sakalı, ciddi ve saygın yüzü ve tek heceli, kısa bir konuşma üslubu. Yüzündeki hakim ifade kaderci bir kayıtsızlık, etrafındaki her şeye karşı derin bir ilgisizlik. Ne yazık ki bu uzun süren kayıtsızlık, onu sonunda korkunç bir felaketle ezip geçecek. Yanındaki hanımlardan biri, Banfi'nin eşi, narin, gergin, nazik bir varlık. Henüz 20 yaşında bile değil. 16 yaşından beri zorba, egemen kocasının etkisi altında, artık neredeyse çocuk kadar çekingen hale gelmiş. Gözlerini kaldırmaya cesaret edemiyor, kaldırdığında ise ancak efendisine bakıyor. Putperestçe bir bağlılıkla, boynu ve omuzları ağır, sulanmış bir ipek elbiseyle kaplı, elmas düğmelerle sabitlenmiş. Boynunda altın bir zincir dolanıyor, her büyük halkanın arasında zümrütler parıldıyor. Başını süsleyen ipek saç örgüsü alnının ortasına kadar iniyor, kıskanılası sarı saçlarını gizliyor. Güzel bir hanımefendi. Öte yanda, kocasıyla prens arasında. Beldi'nin eşi oturuyor. Hala göz kamaştırıcı bir güzellik. Teni genellikle beyaz gül gibi, ama şimdi ziyafetin ateşiyle parlıyor. Yanakları kelimenin tam anlamıyla yanıyor gibi. Kızgın siyah gözleri oradan oraya dolaşıyor. Kaşlarında baştan çıkarıcı bir büyü saklı, uzun kirpiklerini yanan gözlerinin üzerine her indirişinde, ne büyüleyici bir şey o. Siyah saçları tel yerine incilerle tutulmuş, sanatsal biçimde birbirine dolanmış, arkasına küçük bir elmas diyademe sabitlenmiş. Diyademi uzun altın filigran bir örtüyle tamamlanıyor, yere kadar uzanıyor. Kiraz rengi kadife Macar körtlesi dar oturuyor, önü tamamen açık, nakışlı kambirik üzerine inci ipleri serili. Kar beyazı omuzları, büyük opal tokalarla sabitlenen kısa kabarık kolların arasından yarı açık, mükemmel şekilli kolları çıplakta. Büyük doğu incilerinden bilezikler takıyor ve göğsünde soluk pembe bir gül, tam yerinde duruyor. Masanın uzak ucundaki misafirler, hanımın ayık tavırlarından açıkça rahatsız. Bu evlenme çağındaki genç kadın, hala herkesin gözü önünde kirlesiyle görünmeyi sürdürüyor. Ama prens, aceleci Banfi ve hatta kendi karısına tapan güvercin koca, bu durumdan memnun görünüyor. İçki bahsi beyleri biraz coşturmuştu. Şarkılarını, ziyafetin başından beri galeride çalınan müzikle birleştirmeye başladılar. Tam o sırada, muhafız kaptanı Gabriel Haller kapıdan içeri koştu. Yüzü çok ciddiydi. Prensin kulağına eğilip birkaç kelime fısıldadı. Kemeni önce Haller'e baktı, sonra elindeki kadehi. En büyük soğukkanlılıkla son yudumunu aldı. Ve patlattı yüksek bir kahkaha. "Dua et, haberini şirkete ilet," diye bağırdı Haller'a. "Bilsinler ne olduğunu." Haller tereddüt etti. "Gel, söyle. Denerseniz, yarısı kadar bile bu kadar eğlenceli bir şey uyduramazsınız. Orada oynamayı bırak. Bu bir şaka gibi bir şey." Şirket, Haller'a şakayı aktarması için ısrar etti. "Anlatacak çok şey yok," dedi Haller, omuz silkerek. "Sadece, Ali Paşa'nın Michael Apafi'yi Transilvanya Prensi ilan etmesi." "Ha, ha, ha," her yandan yükseldi. Prens, komik bir edayla önce birine, sonra diğerine döndü. "Bu kişi kim? Onu tanıyan var mı? Adını bile duyan?" Lady Banfi soldu, kocasının koluna sıkıca tutundu. Banfi ise dirseğini masaya dayayıp yüce bir kayıtsızlıkla cevap verdi. "Zavallı şeytan, sanırım benim çok uzak bir bağlantım. Eşimin bir akrabasıyla evlendi. Uzun süre Tatarlar ve Türkler arasında köle kaldı. Şimdi bize kızıyor, ama onu ancak kendisini prens yapmaları şartıyla serbest bıraktılar." Aklını yitirmiş olmalı. Beyler öncekinden daha yüksek sesle güldüler. "Peki, gidip onu göreve başlatacağız," dedi Kemeni alaycı bir gülümsemeyle, başını geriye fırlatarak. "Bu zaten yapıldı, majesteleri," diye ekledi Haller. "Nerede? Kim tarafından?" diye sordu prens, kaşlarını kaldırarak. "Kisselik'te," diyet uyarınca. Kemeni elini salladı, kaşlarını çattı. Bu açıklama tam olarak net değildi.
Peki kimler oradaydı? Mülkler neredeydi? Topraklarımızdaki herhangi bir önemli isim bizimle. Stephen Apafi, Nalajzi, Kun, Dajzo ve yaklaşık 200 Szekler. Peki, dedi prens küçümseyerek, diğerlerini bitirir bitirmez onları sayarız. Lütfen usta hallere bir sandalye verin. Ama onlar bizi beklemiyor, majesteleri. Bize doğru yürüyorlar. Bu saate kadar Segesvar'da olmalılar. Ha, 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 diye güldü Kemeni. Demek ki usta Michael Apafi, birkaç yüz Szeklerle bizi ülkeden kovmayı düşünüyor. Wenzinger sandalyesinden kalktı, askeri bir hassasiyetle konuştu. Majesteleri, orduyu yoğunlaştırmamı ister misiniz? 8.000 silahlı adamımız var. Majesteleri emrederse, bu önemsiz kalabalığı o kadar etkili dağıtırız ki, birkaçı bile bir arada kalamaz. Yerini koru, diye emretti Kemeni, olayı en egemen küçümsemeyle karşılayarak. Tekrar otur ve iç, bırak biraz daha yaklaşsınlar. Neden dışarı çıkıp kendimizi rahatsız edelim? Sonra tüm paketi çanta bagajıyla birlikte alırız. Çok üzülüyorum, efendim Denis Banfi, bu adamın akrabanız olmasına. Ama saygımdan dolayı, tekerleğe kırdırmayacağım onu, basitçe doldururum. Kemeni'nin esprisi coşkulu kahkahalarla karşılandı. Usta hallere bir bardak verin. Ve siz orada, çalmaya devam edin. Müzik bir kez daha yankılandı. Çingene grubu bir kısardas çalıyordu. Beyler bardaklarını şaklatıp birlikte şarkı söyledi. Dışarıdaki gardiyanlar da katıldı şarkıya. Kadehleri duvara fırlattılar. Herkes bardağını parçalamaya hazırdı. Ama Gabriel Haller, son gelen ve bu yüzden hala ayık olan Haller, pahalı Venedik kristallerini yok etmekten utanıyordu. Çekimser davranıyordu. Gel, aşağı bakalım, kırmızı uçsun, diye bağırdı prens. Haller, majesteleri memnun etmek için görev bilinciyle ama nazikçe masaya kadehi koydu, boynu tam anlamıyla nazik ve saygın bir şekilde kırıldı. Ardından majestelerine derin ve itaatkar bir eğilişle selam verdi. Dame Banfi, uzak akrabasını düşünerek içini çekti. Banfi ise bu konuya ne kadar az önem verdiğini göstermek istercesine sandalyesinden fırlayıp güzel Lady Beldy'yi dansa davet etti. Kulaklarında kısardasın vahşi müziği çınlıyordu. Neşeli siren için 2 kez teklif gerekmedi. Banfi kolunu onun ince beline sardı, göğsüne bastırdı ve döndürüverdi. Ateşli güzellik, Elfin bir hafiflikle partnerinin koluna asıldı. Diğer beyler de Banfi'nin örneğine kapılarak yerlerinden fırladı ve güzel komşularını kaptı, ta ki tüm şirket bir dans labirenti haline gelene kadar. Görkemli dönen figürler, herkes dans ediyor, alkışlıyor, kalbini dilediğince yaşıyor. Banfi, güzel kadınları her zaman ve her yerde seven, aceleci, ateşli bir adamdı. Üstelik şarapla da iyice ısınmıştı. Güzel partneri kolunda sallanırken, parıldayan yanakları onunkine çok yaklaştığında, birdenbire kendini unuttu. Büyüleyici kadını göğsüne bastırdı ve dudaklarına yakıcı bir öpücük kondurdu. Lady Beldy yüksek sesle çığlık attı ve kendini unutan Lothario'yu geri itti. Banfi şaşkın bakışlarla etrafa baktı. Ama görünüşe göre herkes kendi eğlencesine o kadar dalmıştı ki, ne çığlık ne de öpücük kimse tarafından fark edilmedi. Yine de Lady Beldy, çok alınmış halde dansı bıraktı. Banfi kekeleyerek özür dilemeye çalıştı. Lady Beldy ona sert bir şekilde git dedi ve onu bıraktı. Banfi bir gün o öpücük için çok ağır bir bedel ödeyecekti. Ama bunu, en çok ilgilenen kişi dışında kimse görmemişti. Koca, görmüştü. Beldy'nin gözleri her şeyi kaydetmişti. Ah, böyle bir şey hayal etmemeli, kötü koca asla kıskanmaz diye. Oysa hiçbir şey duymaz ve görmez gibi davranırken, görüyor, duyuyor ve gözlemliyordu. Banfi'nin karısını öptüğünü görmüştü. Ama eşinin şaşkınlığını fark etmemiş gibi yaptı, ta ki kadın, heyecanlı ve öfkeli halde onu aramaya gelene kadar. Elinden tutup odadan çıkardı. Dışarıya çıktıklarında, konaklama yerine gidip yolculuğa hazırlanmasını söyledi. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu sinirli kadın. "Bodola'ya, eve." Tüm misafirler arasında, odadan ayrıldıklarını gören tek kişi Denis Banfi'ydi. Bölüm ve Bodola. Felsefe her kontluğunun en iç derinliklerinden birinde. Boza geçidini geride bırakıp dağ yamacı boyunca kıvrılan dar patikalardan ilerlediğinizde, Tatrank Vadisi'nin manzarasıyla karşılaşırsınız. Her yanınızda leylak renkli sislerle sarılmış tepeler var. Tepelerin arkasından Capri'nin zirvesi göğe uzanıyor. Erken yağan kar parıldıyor.
Sisin sardığı vadiden 4-5 köy, yeşil bahçeler arasında beyaz evleriyle mavimsi duman halkalar gönderiyor. Küçük Tatrank Deresi gümüşi mavi, sessiz köylerin arasından süzülüyor, uzaklarda yün sisler gibi eriyip gidiyor. Bulutlar vadilere o kadar derin çöküyor ki, altın renkli perde gibi kıvrımları, bazen şu tepeleri, bazen bu nesneleri gözden gizliyor. Orada, uzanan Hossufalva sokağını görebilirsiniz. Ve orada, küçük Zajzonfalva Kilisesi'nin sivri kalay kaplı çatısı güneş ışınlarında uzağa parlıyor. Tatrang'ın hemen kıyısında, büyük bir ahşap köprünün atıldığı yerde köy uzanıyor. Uzakta, siyah ve sisli, Kronstadt'ın duvarları ve hala sağlam kalan sitadelin mavi hatları. Hemen altınızdaki vadide ise dağınık bir köy var. Bodola, evler alçakta, ama kilise yüksek bir zeminde duruyor. Köyün karşısında, geniş kuleler, siyah burçlar ve çıkıntılı surlarıyla küçük bir kale görüyorsunuz. Batı tarafındaki kale dik bir kayanın üzerine inşa edilmiş ve oradan aşağıdaki çatılara tam 300 feet yüksekten bakıyor. Ama kale, uzaktan göründüğü kadar kasvetli değil. Yaklaşınca anlıyorsunuz. Uzaktan koyu yeşil bir çalılık gibi duran şey, aslında surların etrafına atılmış çiçek bahçelerinden oluşan bir çelenk. Büyük gotik pencereler, zarif heykel ve vitraylarla süslenmiş. Dik kayalar arasında iyi bakılmış, yılan gibi kıvrılan bir yol uzanıyor, her virajda yosunlu taş bir koltuk var, kalenin sivri kuleleri kırmızıya boyanmış. Fantastik hava göstergeleriyle süslenmiş. Boza geçidinden Kronstadt'a giden yol, tam bu küçük kalenin yanından geçiyor. Ve bu patika boyunca, Prens John Kemen'i hala Hermannstadt'ta kendini eğlenirken, uzun bir süvari sırasının vadinin içine ilerlediğini görüyoruz. Yaklaşık 2000 Türk süvarisi. Uzaktan tanınıyorlar, sarmalanmış turbanlarının kızıl uçlarından, kar beyazı kaftanlarından. Aralarında kahverengi gabardinler ve uzun siyah çalmaklı yüzlerce eflak düzensiz askeri de var. Yol o kadar dar ki süvariler ancak ikişer ikişer ilerleyebiliyor. Arka gardiyan hala kaya yarıklarından zorla geçmeye çalışırken, öncü Tatrang'a çoktan ulaşmış. Türk generali, orta boylu, güneşten yanmış bir adam. Gözleri cesur ve kartal gibi. Tam alnının ortasında büyük bir yara izi uzanıyor. Sakalı çenesine küçük saçlar halinde kıvrılmış. Bıyıkları ise her iki taraftan şiddetle yukarı kıvrılıyor, bu, sahibinde tehlikeli ölçüde ateşli bir öfke olduğuna işaret ediyor. Bu izlenim, sert ve kısa konuşma tarzıyla, başının kibirli hareketleriyle, vücudunun sabırsız devinimleriyle doğrulanıyor. Küçük ordusunu köyün dışında durduruyor. Arka kuvvetlerin yetişmesini bekliyor. Son olarak birkaç vagon ve büyük balkabağı biçiminde bir araba koç geliyor. Bunlar Türklerin taşıdığı tüm ağır yükler. Arka kuvveti yöneten isim, şaşırtıcı. Yuvarlak, melek yüzlü bir çocuk. Parıldayan sarığı ve mezar, otoriter bakışlarıyla garip bir zıtlık oluşturuyor. 12 yaşından fazla olamaz. Arabanın içinde, perdeleri her iki yana atılmış, akşam havasını özgürce alıyor. Yaklaşık 20 yaşlarında genç bir hanımefendi var. Yarı Türk yarı Hristiyan kostümü giymiş, geniş ipek hortum ve kısa mavi Türk kaftanı. Ama sarığı yok, yüzü peçesiz. Türk geleneğine aykırı. Pencereden en büyük soğukkanlılıkla dışarıya bakıyor, bir manzaraya, bir geçen köylüye. Türk komutanı kuvvetlerini köyün aşağısında topluyor. Katı bir disiplin hakim. Herkes en küçük bir kas kıpırdatmadan komutanına bakıyor. Sol kanatta küçük çocuk duruyor. Sağda, uzun boylu kaslı bir adam ileride. Volahlar arkaya çekilmiş. "Cesur dostlarım," diye sesleniyor paşa, sert ve keskin bir sesle. "Çadırlarınızı burada kuracaksınız. Herkes eğerli atının yanında silahlarını ve zırhlarını bırakmadan hazır bekleyecek. Ferhat Ağa, 12 adamıyla köye girecek ve yargıçtan saygıyla şunu talep edecek, 40-100 kilo ekmek, aynı miktarda et, 2 katı saman ve yulaf. Fiyat, pound başına 4 aspır. Ne fazla, ne az." Sonra paşa valaklara döndü. "Siz, köpekler, buraya yağmalamak için geldiğimizi sanmayın. Eğer bu köyden bir kaz bile çalındığını öğrenirsem, liderlerinizi asarım, gerisini yok ederim." Ardından 4 süvari seçti. "Beni takip edeceksiniz," dedi. "Geri kalanlar burada kalıyor. Bu gece yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ben dönene kadar Feriz Beg komuta edecek." Küçük çocuk eğildi. "Eğer Feriz Beg benden seni bırakmam emri alırsa, Ferhat'a itaat edeceksin. Ama ben dönene kadar."
Paşa atının yanlarına mahmuz vurdu ve refakatçisiyle birlikte Bodola'ya doğru 4 nala sürdü. Feriz Beg, çocuk denen o küçük komutan, askerce ve derin bir sesle emrini verdi. Sert dilli Arabı şaha kalktı, tekme attı, ayağı fırladı ama küçük komutan, en ufak bir sarsılmadan, emirlerini vermeyi sürdürdü. Bu arada paşa, Bodola kalesine ilerliyordu. Polbeldi, eşiyle birlikte bir gün önce gelmiş ve Kemeni'nin sarayından hiçbir açıklama yapmadan ayrılmıştı. Türk süvarileri avluya girerken Beldi verandada bekliyordu. O dönemde Transilvanya ile Türkler arasındaki ilişkiler öylesine tuhaftı ki, böyle ziyaretler önceden hiçbir duyuru yapılmadan, her an gerçekleşebilirdi. Paşa Beldi'yi görür görmez atından indi, koşarak yaklaştı ve kendini tanıttı. "Ben Kuçsuk Paşa'yım, yolum üzerindeyim ama eğer dinleyebiliyorsan seninle konuşmaya geldim. Emret," diye karşılık verdi Beldi, resepsiyon odasını işaret ederek misafirine önce girmesi için yer açtı. Kare biçimli bir odaydı. Duvarları doğu manzaralarıyla kaplı, pencereler arasındaki boşluklarda çelik çerçeveli büyük kesme cam aynalar. Mermer zemin büyük renkli halılarla örtülmüş. Duvarlarda ataların portreleri asılı, aralarında tuhaf biçimli antik silah kümeleri. Odanın ortasında görkemli oymalı bacaklı büyük bir yeşil mermer masa. Fas örtülü devasa koltuklar odaya serpiştirilmiş. Girişin karşısındaki kapı bir balkona açılıyor ve oradan, karla kaplı dağların panoraması uzanıyor. Akşam alacakaranlığı kızıl, boyalı pencerelerden gizemli renkler süzülüyor. "Sana nasıl hizmet edebilirim?" diye sordu Beldi Paşa'ya. "Biliyorsun," diye başladı Kuçsuk, "bu ülkede şu an taht yüzünden büyük bir anlaşmazlık var. Bu beni ilgilendirmiyor. Tarafsız kalmaya karar verdim. Tavsiye ya da yardım dilemek için gelmedim zaten. Kılıç karar verecek. Beni sana getiren şey, tamamen aile meselesi. Ve bu beni derinden endişelendiriyor." Beldi, çok şaşırarak misafirini yanına oturttu. "Konuş," dedi. "Belki duymuşsundur, bir zamanlar Kallay ailesinden genç bir Türk süvarisine, akrabalarının rızası olmadan aşık olan biri vardı." "Evet, duydum. İnsanlar o genç Türk'ün de aynı derecede aşık olduğunu ve hem aşkta hem savaşta zafer kazandığını söylüyor." "Muhtemelen. Ama savaştaki zaferleri, onu aşk şövalyeliği yarışından diskalifiye etti. Yüzümdeki izleri görüyorsun. Bil ki, o kadınla evlenen adam benim." Beldi, paşaya merak ve hayranlıkla bakmaya başladı. "O kadını sadakatle sevmeye devam ettim," diye sürdürdü paşa. "Bir Türk'ün ağzında bu sana garip gelebilir, ama öyle. Ne eşim ne de cariyem var yanımda. Bana bir oğul doğdu, onunla gurur duyuyorum. Kısa bir duraklama. Şu an işlerim çok kritik. Tanrı'nın yardımıyla mucizeler yapmam ya da savaş meydanında yok olmam gerekiyor. Muhammed dini büyük bir ölümü çok övüyor. Bu konuda kaygım yok. Beni asıl rahatsız eden, eşim. Eğer beni ve oğlumu kaybederse, çok zor durumda kalacak. Türkiye'de zulme uğrayacak çünkü Hristiyan kaldı. Transilvanya'da zulme uğrayacak çünkü bir Müslümanla evlendi. Kendi akrabalarım, kendi halkı, hepsi düşman. Yutkundu. Bu yüzden sana dilekçeyle geliyorum. Duydum ki sen onurlu bir adamsın, eşin de değerli bir kadın. Eşimi aile çevrenize katın. Size yük olmayacak. Ona sahip olduğum her şeyi bırakıyorum. Tek istediği senin korumanın. Eğer bana sonsuz dostluğunu ve minnettarlığını söz verirsen, şansımı, kılıcımı ve hayatımı emredebilirsin. Eğer hayatta kalırsam." Beldi, paşanın elini sıkıca bastırdı. "Karını buraya getir. Ben ve ailem onu bir akraba olarak kabul edeceğiz. O zaman onu getirebilir miyim? Onu görmekten çok mutlu olacağız," diye yanıtladı Beldi ve emrini verdi. Hizmetkarlar, paşanın süitini meşalelerle Tatrang'a götürüp arabayı getirecekti. Kuçsuk, Feriz Beg'in de onlarla birlikte geleceğini haber gönderdi. Bu arada Beldi, Kuçsuk'u eşiyle tanıştırdı. Lady Beldi, az geçmeden paşanın karısının eskiden kız arkadaşlarından biri olduğunu anlayınca, sevinç ve merakla doldu içi. Birkaç saat sonra araba avluya gürültüyle girdi. Feriz Beg at sırtında eşlik ediyordu. Lady Beldi merdivenleri hızla indi. Arabadan inen kadını bir sevinç çığlığıyla karşıladı. "Ne, Keterine, beni hala tanıyor musun?" Kadın genç oyun arkadaşını hemen tanıdı. İkisi birbirlerinin kollarına koştu, defalarca öpüştü ve elbette birbirlerine en tatlı şeyleri söyledi. "Neden, sevgilim, sen her zamankinden daha yakışıklısın. Ve sen, sevgilim, ne görkemli bir kadın olmuşsun.
Ve benzeri, ve benzeri, ve benzeri. Bak, bu benim oğlum, dedi Katerine, atından inip annesine koşan Feriz Beg'i göstererek. Ah, ne küçük tatlı, diye bağırdı Lady Beldi, büyülenmiş halde. Pembe yanaklı çocuğu öpücüklere gömdü. Keşke bilseydi, bu çocuğun artık çocuk değil, bir general olduğunu. Benim de çocuklarım var, diye devam etti Lady Beldi, annelik rekabeti içinde. Onları göreceksin, oğlun Macarca konuşuyor mu? Macar, diye bağırdı Katerine, neredeyse gücenerek. Ne, Macar annenin çocuğu Macarca konuşmuyor mu? Böyle bir soruyu nasıl sorabilirsin? Ne iyi, dedi Lady Beldi, çocuklar çok daha hızlı arkadaş olacaklar. Bundan sonra aileye aitsiniz. Kocalarımız her şeyi halletti ve çok mutlu olacağız. Neşeli ev hanımı arkadaşını bir kez daha kucakladı. Feriz Beg'in elinden tutup ikisini birlikte aile çemberine götürdü. Neşeyle sohbet ediyor, binlerce soru soruyor ve yanıtlıyordu. Hanımların odasının şöminasında neşeli bir ateş parlıyordu. Büyük çiçekli ipek perdeler duvarları kaplıyordu. Küçük fil dişi bir masada yakutlar ve krizoprazlarla süslü görkemli bir saat tıkırdıyordu. Mısır çiçeği mavisi kadife kaplı kanepe lüks bir huzur sunuyordu. Odanın ortasındaki yuvarlak masanın üzerinde nakışlı bir fars halısından goblen yere zengin kıvrımlarla dökülüyordu. Büyük gümüş bir şamdan, sirenler uzanmış kollarında konik mumlar tutuyordu. İnce beyaz mermer şöminenin önünde Dame Beldi'nin çocukları vardı. Büyük olan Sofia, uzun, ince, utangaç görünümlü, yaklaşık 14 yaşında bir güzellik. Çocukça saçlarını iki uzun örgü halinde geriye atmış, örgüler neredeyse topuklarına uzanıyordu. Ateşin etrafında koşuşturuyordu. Bu kız ilerleyen yıllarda Paul ve Selenie'nin eşi olacaktı. İkinci çocuk, yaklaşık 4 yaşında küçük bir kız. Ablasının ayaklarının dibine diz çökmüş, ateşe kuru çiçekler atıyordu. Aranka diye çağrılıyordu. Macarca'da, küçük altın, demek. Adını saçlarında taşıyordu gerçekten, yuvarlak omuzlarından hafif altın dalgalarla akıyordu. Canlı yüz hatları, parıldayan gözleri, hiç durmayan küçük elleri, şimdi de yaramazca ablasını engelliyordu. Ustaca bir sevinçle yüksek sesle gülüyor. Sofia ise doğal olarak başaramadığı şeyin sinirini çekiyordu. Kapıda ayak sesleri ve sesler duyulunca, iki çocuk da birden fırladı. Büyük Sofia yabancıları görünce elbisesini düzeltti. Aranka ise coşkuyla annesine koştu, dizlerini kucakladı ve tombul küçük yüzüyle yukarı baktı, gülümsüyordu. "Bunlar benim çocuklarım," dedi Lady Beldi içten bir memnuniyetle. Katerine, utangaçça alnını uzatan büyük kıza eğildi ve onu öptü. "Ve işte senin kuzeni, küçük Feriz. Sen de onu öpmelisin," dedi Lady Beldi, iki çekingen çocuğu birbirine doğru iterek. Zar zor dudaklarını birbirlerine değdirebildiler. Sofia hemen kulaklarına kadar kızardı ve odadan fırladı. O akşam bir daha görünmesi mümkün olmadı. "Ah, utangaç mimoza," diye bağırdı Lady Beldi gülerek. "Neden? Aranka senden çok daha cesaretli. Peki sen küçük kızım, kuzen Feriz'i öpmekten korkmuyor musun?" Küçük yaratık çocuğa baktı, geri çekildi. Annesinin eteklerine sıkıca tutundu. Ama Feriz diz çöktü, küçük kızı kollarına aldı ve yuvarlak pembe yanağına içtenlikle bir öpücük kondurdu. Bu sınavdan güvenle geçen Aranka, yeni tanıdığında kendini oldukça rahat hissetti. Türk kuzenine ateşin yanındaki taburede oturmasını teklif etti. Feriz oturdu. Aranka başını onun kucağına koyup, sarığının püskülündeki kılıca dokunmaya başladı. Merakından hiçbir şey kaçmıyordu. "Çocuklar oynasın," diye neşeyle bağırdı Lady Beldi ve yüksek bir neşeyle arkadaşını balkona çıkardı. Oradan, ay ışığında yüzen Tatrank Vadisi'nin tüm ihtişamı gözler önüne seriliyordu. Erkekler ciddi işlerle meşgulken, çocuklar oynuyorken, burada iki kadın, genç kadınların çok sevdiği uzun gizli sohbetlere daldı. Özellikle de birbirlerine soracakları ve yanıtlayacakları bu kadar çok şey varken. Kuçsuk Paşa'nın eşi orta boylu, güçlü yapılı bir kadındı. Yuvarlak göğsü ve geniş omuzları, beline altın iplikli bir kuşakla bağlanan sıkı oturan kaftanıyla belirgin biçimde öne çıkıyordu. Türk hanımlarının elbiselerinden biraz daha uzun, akıcı, kırmızı ipek pantolonlar ve zarif küçük sarı terlikler. Yüz biraz sert ve keskin olsa da, yine de güzeldi. Dolgun, nüanslı teni hafif bir koleriye işaret ediyordu. Kalın, neredeyse birleşen siyah kaşları ve yanan, yoğun bakışları.
Lady Beldi onu yanına oturttu, samimiyetle elini tuttu ve şakacı bir şekilde sordu. O zaman kocanın senden başka karısı yok mu? Katerina güldü ama hafif bir sabırsızlıkla cevap verdi. Sanırım bir Macar kadının Türk bir kocasının kölesi olması gerektiğini düşünüyorsun. Eşimin beni ne kadar sevdiğini bilmiyorsun. Eminim, Katerina. Ama sorum, aranızdaki alışkanlıkla ilgiliydi. Uzun süredir süregelen o alışkanlıkla. Aramızda mı? Sevgilim, ben Türk kadını değilim. Peki ne olacak? Bir Hristiyan, tıpkı senin gibi, bir Kalvinist din adamı tarafından evlendirildik. Rahip Martin Biro, şu an Konstantinopolis'te sürgünde. Eşim ona minnet duyarak, orada yaşayan Macarlar ve Transilvanyalılar için ibadet etme izni sağladı. Gerçekten, o zaman kocan Hristiyanlara zulmetmiyor mu? Kesinlikle hayır. Her dinin iyi olduğuna inanır. Ama kendi inancının en iyisi olduğunu, yani cennete açılan en yüksek kapıyı temsil ettiğini düşünür. Üstelik eşimin çok iyi bir kalbi var ve pek çok arkadaşından çok daha aydınlanmış. Ama neden onu Hristiyanlığa döndürmeye çalışmadınız? Neden yapayım? Şairlerimiz aşk hikayelerini hep şöyle tamamlar: Türk genç Hristiyan kıza aşık olur, kızı vaftiz yaptırır, kaftan yerine mente giydirir. Ama burada gerçek hayatta o hikayelerden biri var ve burada kadın, erkeğin peşinden gidiyor, onun için her şeyini feda ediyor. Haklısın, Katerina. Ama bir Hristiyan olarak, hele ki bir Macar kız olarak, bir Türk'le evlenebileceği fikrine alışmak biraz zaman alıyor. Ve dinleyin, sevgili Lady Beldi. Tanrı bana kesinlikle daha az hak biçmiş olurdu, eğer kocamı inancımıza döndürseydim, onu doğduğu inançtan kopararak. Hristiyan bir asil olarak kilisemizde mütevazı bir yer tutmuş olurdum. Oysa şimdi, paşalar arasında en etkili olanlardan biri. Türkiye'deki tüm Hristiyanların kaderini belirleyecek güçte. Diğer devletlerin Hristiyan uyruklarına göre bizim Hristiyanlarımız o kadar iyi muamele görüyor ki, başka ülkelerden akın akın geliyorlar. Nefes aldı. Savaş ganimetinden payını alınca, fidye ettiği köle vatandaşlarımızın listesini uzun uzun verdi bana. Bu uğurda muazzam hazineler harcadı. Ve inan bana sevgilim, böyle bir listeyi okumak bana, kocamın satın alabileceği en güzel doğu incilerinin görüntüsünden çok daha fazla zevk veriyor. O, bir kez verdiği sözü asla bozmaz. İster Tanrı'ya, ister insanlara. Eğer dininden vazgeçebilecek biri olsaydı, artık aşkına da güvenemezdim. Çünkü o zaman, hep tanıdığım o adam olmaktan çıkardı. Bir şey söylediğinde ona her zaman sadık kalan, ölüm korkusundan da bir kadının gözyaşlarından da etkilenmeyen o adam. Lady Beldi arkadaşını kucakladı ve parlayan yanaklarını öptü. Haklısın, sevgili Katerina. Önyargılarımız, bizi günlük düşüncelerimizin çok ötesine geçmekten alıkoyuyor. Doğru, aşk onun inancı, onun dini oldu. Peki ya senin ülken, hiç düşünmedin mi onu? Katerina gururla yerinden kalktı, arkadaşının elini bastırdı. Bu seni gerçekten ülkemi sevdiğime ikna etsin. Şu an, kocamın ve oğlumun hayatını feda ediyorum bunun için. Belki de onlara son kez bakıyorum. Lady Beldi'nin yüzünden bu kelimelerin anlamını tam kavrayamadığı belli oluyordu. Katerina açıklamak üzereydi ki, bir hizmetçi beylerin yemek odasında uzun süredir onları beklediğini duyurdu. Lady Beldi kolunu arkadaşına verdi ve onu yemek salonuna götürdü. Çocuklar çoktan o kadar yakın arkadaş olmuştu ki. Aranka, Feriz Beg'in onu yemeğe taşımasına izin veriyordu. Feriz'in kıyafetindeki elmas tokasıyla çocukça bir koketlikle oynuyor, gülümsüyordu. Ev hanımı herkese yer göstermişti. Katerina masanın baş tarafına geçti. Sağında paşa, solunda ev hanımı. Ev sahibi masanın alt ucundaydı. Feriz ve Aranka yan yana otururken, karşıda utangaç Sofya'nın yeri boş duruyordu. Onu o akşam yemeğe ikna eden olmadı. Katerina, önüne büyük bir şarap sürahisi konduğunu görünce kocasına doğru uzandı ve hızla onu alıp yerine saf kaynak suyla dolu kesik cam bir karaf koydu. Lady Beldi bu hareketi gördü ve utanmış arkadaşına yaramazca baktı. "Hiç şarap içmez," dedi Katerina özür diler gibi. "Biraz heyecanlı biri. İyi gelmiyor." Kuçsuk gülümsedi ve Katerina'nın elini dudaklarına götürdü. "Neden gerçeği gizliyorsunuz? Neden açıkça söylemiyorum? Şarap içmiyorum çünkü Kur'an yasaklıyor. Çünkü ben bir Müslümanım." Beldi karısına başını salladı ve çocuklara işaret ederek sohbeti yeniden yönlendirdi. "Görünüşe göre oğlun zaten bizimle evinde hissediyor, Kuçsuk. Döndüğünde göreceksin, onu ne kadar Macar yapmışız.
Kuçsuk ve Feriz, gururlu ve hızlı bir bakış alışverişi yaptı. Sonra ikisi de Beldi'ye baktı. Çocuğun yüz hatları aniden tamamen değişmişti. O an babasına inanılmaz biçimde benziyordu. Aynı sert, taş gibi bakış, aynı meydan okuyan duruş, aynı kibirli kaşlar. "Yani sanıyorsun Beldi," dedi Kuçsuk sertçe, "sadece oğlumu buraya getirip sana bırakacağım mı? Ama onu savaşa götürmek istemiyorsun değil mi? Çocuk mu dedin ona?" 400 atlı Sipahi'nin komutanı o, 3 çatışmaya girdi. 2 kez at altında ateş aldı. Ve yaklaşan savaşta kuvvetlerimin sol kanadına komuta edecek. Beldiler çocuğa hayranlıkla baktı. Feriz ise üzerindeki tüm gözleri hissederek, en erkeksi duruşunu aldı. "Ama umarım en azından sıcak muharebenin uzağında tutarsın onu," dedi Lady Beldi, giderek artan bir endişeyle. "Hiç de yok. Merkeze ben liderlik ediyorum. O da sol kanatta kendini ispat edecek. Onun yaşındayken ben zaten nişan madalyasını taşıyordum. Ve umarım bu sefer eve dönmeden en azından onu hak eder. Ama eğer işler karışırsa, tehlikeye girerse," diye devam etti Lady Beldi, endişesi giderek büyüyerek. "O zaman cesur bir asker gibi savaşır," diye yanıtladı Kuçsuk, bıyığını okşadı. Bıyık, sanki kendi kendine uyum içinde, yukarı doğru kıvrıldı. "Ah, hayır, yetişkinlerin çatışmasına dayanacak kadar narin," diye bağırdı Dame Beldi, şefkatle. "Feriz," diye seslendi Kuçsuk oğluna, "şu duvardaki kılıcı al ve dostlarımıza göster ki onu bir adam gibi kullanabiliyorsun." Çocuk fırladı. Duvarda asılı silahlardan, kılıç değil, devasa bir topuz seçti. Sapın ucundan tuttu ve kollarını her yöne açarak salladı. Kolaylıkla, çeviklikle, herhangi bir adama onur getirecek biçimde. Coşkulu alkışlar yükseldi. Buna iyi derim," diye haykırdı şaşkın Beldi. "Bu, bir Türk soylu ile Macar soylu arasından gelmiş gerçek bir kahraman. Annenin emeklerini boşa harcamadın. Gel, Kuçsuk, o çocuğu bana ver. Öyle olsun. Ama kızını bana ver. Hangisini? Seçimini yap. Yanında oturan. Büyüdüğünde iyi bir çift oluruz. İkimizin de birer oğlu ve birer kızı olmuş." Beldi içtenlikle güldü. İki kadın da gülümsedi. Kuçsuk, oğluna memnuniyetle baktı. Feriz sarığından aigretini çıkardı. Elmas tokayı ayırdı ve küçük kıza gösterişli bir cesaretle uzattı. Aramka çekingen bir şekilde küçük elini pahalı hediyeye doğru uzattı. Maddi ya da ahlaki değerinden çok uzaktaydı henüz, ama dünyanın hiçbir gücü onu artık o tokayı bırakmaya ikna edemezdi. Ebeveynler aniden sessizleşti. Yüzlerinde hala bir gülümseme vardı, ama gözlerinde artık hüzünlü bir samimiyet vardı.